Çok geçmiş olsun. Senin özelliğin daha önce laparoskopik ameliyat olmuş olman. Varikosel, çift taraflı varikosel nedeniyle laparoskopik ameliyat olmuştun. Ne kadar zaman önce oldun? 1,5 sene önce. 1,5 sene önce. İsviçre'de yaşıyorsun. Evet. İsviçre'den, Zürih'ten geldin. Evet. Şimdi gerçekten laparoskopik ameliyatları çok seviyoruz aslında. Her şeyi laparoskopik yapmak keyifli, çok daha yakından görüyoruz. Hele varikoselde bütün testisin etrafındaki damarlar birleşiyor. Tek bir dal haline geliyor. Evet. Veya iki dal. O dalı koru, o dalı bağla. Bütün testin damarları hallolmuş oluyor bir seferde. O yüzden laparoskopik ameliyat çok keyifli aslında. Ama bir sıkıntı var. Dış damarlar dediğimiz damarlara ulaşamıyor. Yani eksternal spermatik ven dediğimiz testise o yukarıdan batın içindeki bölgeden değil, testisin oradan gelen, prostatın oradan, vaz deferensin oradan gelen bir dış damar var. Bir de skrotum cildinden, yani torbaların cildinden gelen damarlar var. Şimdi bu damarlara ulaşamıyor. Sende de baktığımızda gerçekten dışarıdan bile fark edilen o dış damar olduğunu gördük. Bir Doppler testinde de görülmüştü. Ağrı yapıyor muydu sana o şey? Sol tarafta bir temasta yapıyordu yani. Temasta ağrı yapıyordu. Ama yani tabii hafif dokunmalarda değil ama biraz bir basınç yaptığım zaman ağrı hissediyordum. Hissediyordun. Ama normal şartlarda hayır. Peki ameliyattan önce var mıydı o ağrı? Laparoskopik Yine ameliyattan vardı. önce? Vardı. Yine vardı. Yani aslında şurada mesaj şu olmalı. Dışarıdan görünen bir damar varsa evet. O aslında bizim dış damar. Evet. O zaman laparoskopik ameliyatı değil, standart klasik ameliyatı tercih etmek daha lazım. Gerekiyor, evet. Hatta o ameliyatta da işte bizim buna şimdi kendi aramızda İstanbul varikoselektomi tekniği diyoruz. O damarı çıkartmak. Yani ben şimdi bunu ürolog arkadaşlarla anlatıyorum bazen. Diyorlar ki ya böyle bir teknik yok ki, sen nereden bunu çıkarttın? Evet. Ben bunu aslında kalp damar cerrahlarından, bacak damarlarındaki ameliyatlarında onlar damarları çıkartırlar. Diyorum niye çıkartıyorsunuz? Biz sadece bağlıyoruz, kendi kendine yok oluyor. Diyorlar ki yani sizin damarlar kısa, yok olabilir ama bizimkiler yok olmaz. Kesinlikle nükseder. O yüzden biz çıkartıyoruz. Sende de zaten laparoskopik ameliyatta oraya elleme şansları yok ama bizim klasik ameliyat olanlarda da bunlar nüks edebiliyor %30 oranında. O yüzden çıkartmayı öneriyoruz. Şimdi ameliyat olalı kaç gün oldu? Salı günü oldu. İsviçre'den geldin. Evet. Yarın pazar günü de İsviçre'ye dönmeyi düşünüyorsun. Evet. Şimdi sen ne diyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Yurt dışından bir insanın gelip burada ameliyat olup dönmesi mümkün müymüş? Nasıl görüyorsun? Yani ben kendi adıma Türkiye'yi daha yapıyorum. Ameliyat konusunda daha doğru buluyorum. Yani biz buraya gelmeleri. Uğraşıyoruz bu işte, seviyoruz ama bir de o kadar mesafeden gelip gitmek, yani varikosel ameliyatı çok zor değil işte, görüyorsun. Sorun değil yani. Evet. Uçağa binmek 2 saatlik, 3 saatlik bir yolculuk. Burada da zaten evleri yoksa da bir otele yerleşip. Bir otelde zaten hastaneyi internetten adresini öğrenip evet, o çevrede bir yer otel var yani. Bulduğunuz zaman tabii. Yani bu mümkün olabildiğini çok sen basit, de görmüş oldun. Çok basit bir şekilde. Şimdi gerçekten sendeki çıkan damara da şöyle bakıyorum. Ameliyat sırasında hani adamlar güzel şey de yapmışlar ama şöyle baktığımız zaman yani gerçekten büyük bir damar bu içeride kalmıştı. Evet. Bu yani kesinlikle doktorun hatası da değil. Ama bize öğretilen sistemde bu damarlar alınmıyor, kalıyor. Yine bir tanesi sağ tarafta, bir tanesi sol tarafta. Böyle büyük damarlar vardı. Biz içte de sadece dış damarı değil, içte kalan şeylere de baktığımız zaman bir miktar içte de damarlar gördük sende. Onları da temizledik. Evet. Güzel oldu ama iç taraf zaten hallolmuştu laparoskopik olarak. Evet. Bakalım şimdi iyileşme sürecini bekleyeceğiz. Ondan sonra evet, şurada mesela bu dış damarın görünüşü. Bayağı bir şey vardı. Evet. Sizde yaptığımızda ilk randevumuzda kontrolde yaptığımız elimize gelen bu damardı değil mi? Evet, işte bunu şimdi biz böyle bağlayıp bırakmak bütün üroloji dünyasında bize öğretilen bu. Bana da öğretilen bu. Ama işte kalp damarcılara sorduğum zaman diyorlar ki ya bunu bağlayıp bırakırsan en ufak bir yerden bir bağlantısı varsa yeniden çıkar. Evet. O yüzden de biz de kalp damarcılar gibi bu ameliyat tabii daha uzun sürüyor. Bunu bağlamaya göre çok daha uzun. Ama bunu böyle yapmayı tercih ediyoruz. Hele ki laparoskopik ameliyatlarda dediğim gibi bu hiç olmaz. Mesela ben de laparoskopik ameliyat bazen yapıyorum. Dış damar olmadığını ultrasonla, muayeneyle kontrol ediyorum. Evet. Dış damar yoksa laparoskopik çok kolay gerçekten yapılabilir ama bu damarı almak mümkün olmuyor laparoskopide. Evet. Güzel oldu. Sana şimdi yarın çıkacaksın yola. Evet, yarın çıkacağım. Hadi bakalım, iyi yolculuklar diliyoruz. İnşallah tabii bizim şu anda işimizin %50'si bitti. Evet. %50 çocuk olduğu zaman
Ondan İnşallah. 3-5 ay sonra inşallah Evet. güzel haberleri vereceğiz size. Bir ay sonra sana ilaç tedavisi önereceğim. Tamam. Hatta belki giderken buradan da alabilirsin. Çünkü bizim alışık olduğumuz Türkiye'deki ilaçlar İsviçre'de belki çok daha iyisi de bulunabilir. Şey olayı mı bu Sperm arttırıcı ilaçlar. Ne dersin, öyle bir şey kullandın mı hiç? Kullandım. Kullandın. Onun içinde zaten hepsinin hemen hemen aynı şeyler var. Bu karnitin diye. Karnitin. Evet. Sadece karnitin miydi? Mesela bizdekilerde... Yok 3-4 şey vardı Tamam. içinde. O bir ilaç vardı. Bana da bir urolog orada söylemişti. Hani bu sperm şeyini düzenlemeyle ilgili. Sen yine gönderirsin oradaki ilacın bana Tamam, ben resmini. size Eğer resmini ki kafamıza yatmazsa Türkiye'den kargoyla da gelir. Bir şekilde gönderir. Gerekirse biz de göndeririz. Onu şey yapabiliriz. Hadi geçmiş olsun bakalım. Çok teşekkür Sağ ol. ederim her İyi şey yolculuklar için. sana. Çok sağ olun. Çok sağ olasın. Çok sağ ol.